Selamlar. Bugün popüler bir Türk dizisi Eşref Rüya üzerine yapılmış, bayağı da konuşulan bir YouTube eleştirisini konuşacağız. Evet, selamlar. Bu kaynak diziyi kendine özgü hatta biraz alaycı bir dille ele almış, işte konusunu, karakterleri, özellikle de tartışmalı yanlarını falan inceliyor. Hı hı, Biz de bu eleştirideki önemli noktaları senin için özetleyip dizi neden bu kadar popüler biraz onu anlamaya çalışacağız. aynen. Kaynak özellikle dizinin klişelerine bakıyor, mantık hatalarına Evet. ve şiddet, travma gibi konuları nasıl işlediğine bayağı odaklanmış. Bakalım neler diyor. Tamamdır. O zaman hemen başrolden başlayalım. Mafya babası ama alışık olduklarımızdan değil galiba. Biraz öyle, yani eleştiriye göre öyle. Çocukken gördüğü bir kıza takıntılıymış, yıllar geçmiş, adam hala toplantılarda kızın gözlerini falan çiziyormuş. İlginç. Hatta hayatı boyunca başka kadına dokunmamış ve boynunda bir ben olan o kızı bulmak için dedektif tutmuş. Kül kedisi gibi ama mafya versiyonu hani. Evet, evet, o benzetme dikkat çekici. Bir de şu var, 3 hapishane arkadaşıyla kocaman bir malikanede yaşıyor ama evin içinde bir koğuş yaptırmışlar, orada yatıyorlar. Bu, bu biraz garip değil mi? İşte eleştiri tam da bu tezatlığa, absürtlüğe parmak basıyor. Bir yanda bu romantik takıntı, diğer yanda acımasız mafya imajı. Hmm, Bir de malikanede koğuş. Yani kaynak diyor ki bu şimdi karakter derinliği mi katıyor yoksa senaryoda kolaya mı kaçılmış? Biraz o soruyu sorduruyor. anladım. Peki ya şu yetimler olayı, o da ilginç bir detay gibi geldi. Evet, Yetimler adında bir mafya yapılanması varmış. Hepsi yetim miymiş bunların? Alt mafya babaları falan. Kaynağa göre öyle. Hepsi yetim. Ayda bir toplanıp kazandıkları milyonlarca doları bir sahnede 112 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyormuş. Oo, iyi para. Evet, bayağı iyi. Bu parayı bir kasada birleştirip başka yetimlere yardım için kullanıyorlarmış. Ama işte yardım şekli biraz Nasıl yani? Mesela top oynayamıyor diye bir yetim çocuğa gidip 100 milyon liralık halı saha tesisi alıyorlarmış. Ciddi misin? 100 milyonluk tesis mi? Aynen. İşte eleştiri de tam buraya takılıyor. Diyor ki bu yardım şekli çok gösterişçi ve verimsiz. Tabii operayla kaç yetime ulaşılır? Kesinlikle. Yani 112 milyon dolarla çok daha fazla çocuğa, daha temel ihtiyaçlara belki dokunulabilirken tek bir çocuğa bu devasa harcama neden yapılıyor? Bunu biraz şov olarak yorumluyor kaynak. Anladım. Mantıksız gelmiyor kulağa eleştirinin bu kısmı. Peki kadın başrol, sonuçta bir aşk hikayesi var dedik. Tabii olmazsa olmaz. Meğer bizim mafya babasının çocukken aşık olduğu kız bu karaktermiş. Tahmin etmeliydim. Ama işte boynundaki o beni aldırdığı için yıllarca bulunamamış. Vay be. Nasıl bir karakter peki? Depremzede kardeşine okutmaya çalışıyor iyi niyetli bir şarkıcı. Hani klasik, zorluklar içinde ama iyi kalpli karakter. Tamam ve sonra nasıl kesişiyor yolları? İşte yine o meşhur dizi tesadüfleri devreye giriyor. Şans eseri mafya babasının otelindeki bir aşiret düğününde şarkı söylemek zorunda kalıyor. Hı hı. Sonra asansörde karşılaşıyorlar. Asansör sahnesi. Klasik. Aynen. Sonra işler daha da karışıyor. Bir olay oluyor, sanırım kardeşinin karıştığı bir ölüm vakası gibi bir şey. Eyvah. Ve polis kızı sıkıştırıp mafyanın içine muhbir olarak sokmaya zorluyor. İşte şimdi tam dizi oldu. Eleştiri de tam bu noktada işte yine bildik zoraki durumlar, klişeler diyor. Hani karakterlerin yollarının kesişmesi, çatışma yaratmak için bulunan bu yöntemler, kaynak bunları biraz tiye alıyor. Anladım. Peki eleştirinin sertleştiği yerler var mıydı? Özellikle şiddet falan demiştim başta. Evet var. Kaynak bazı sahneleri özellikle dikkat çekiyor. Mesela bir aşiret düğününde Lorke Lorke türküsü yüzünden kavga çıkması. Sırf türkü yüzünden mi? Öyle anlatılıyor. Sonra rakip bir aşiret lideri oteli basıp kendine harem kuruyormuş falan. Harem mi? Günümüz dizisinde. Evet, öyle deniyor. Ve en çok tepki çeken kısım galiba bu liderin 16 yaşındaki bir kıza şiddet uygulaması. Kaynakta göğsünde sigara söndürme gibi çok ağır bir detaydan bahsediliyor. Oha, bu çok rahatsız edici. Kesinlikle. Kaynak da bu noktada üslubunu çok sertleştiriyor. Yani reyting veya etki yaratmak için özellikle reşit olmayan karakterler ve kadınlar üzerinden bu kadar aşırı şiddet ve travmanın kullanılmasını çok ağır eleştiriyor.
haklı bir eleştiri gibi duruyor. Bu sahnelerin gerekliliğini, etik boyutunu sorguluyor. Tabii biz burada sadece kaynağın aktardığı eleştiriyi paylaşıyoruz. Yani bir taraf tutmuyoruz ama eleştiri bu noktada çok net. Peki bu aşiret liderinin sonu ne oluyor? Başrol mafya babası tarafından hadım ediliyor, sonra da intihar ediyor. Vay canına, bayağı olaylıymış dizi. Öyle görünüyor. Peki o zaman toparlayacak olursak incelediğimiz bu YouTube eleştirisi Eşref Rüya'yı nasıl özetliyor? Şöyle diyor, mantık sınırlarını zorlayan bir aşk takıntısı var. Evet, o koğuşlu malikane ve resim çizme olayı. Aynen. Gösterişli ama anlamsız bir mafya hayırseverliği var diyor. Şu yetimler meselesi. 100 milyonluk halı saha. Hı hı. Bolca klişe tesadüf ve zoraki durumlar ve en önemlisi reyting uğruna kullanıldığı iddia edilen aşırı şiddet ve rahatsız edici temalar. Özellikle de çocuklara ve kadınlara yönelik olanlar. Anladım. Genel çerçeve bu yani. Evet. Ve kaynağın sonundaki o bari çocuklara dokunmayın çağrısı da aslında çok düşündürücü. Kesinlikle. İnsanın aklına şu geliyor, popüler kültür, diziler, filmler, izleyiciyi çekmek için neden hep bu kadar uç noktalara, hatta rahatsız edici sınırlara gitmeye ihtiyacı duyuyor? Bu yaratıcı bir tercih mi sadece, yoksa kitleler mi bunu talep ediyor acaba? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.